Bu kanal için oldukça özel bir an şu an. Yasak değil bu, hani konuşana böyle kırbaç cezası falan bir şey yok. Keyreği varmış, 30 derece eğiliyorsun, saygı teşekkür anlamına geliyor. Bir de 45 derece eğiliyorlarmış, ona da sigara içme alanları. Buralarda sigara içebilirsiniz. Onun dışında sokakta ben çöp tenekesi görmedim dediğim gibi. Bazen metrolarda oluyor. Çantayı bırakıyorsun, bu bıraktığın gibi geri alıyorsun yani. Ben aman çalayım da şuradan cüzdanı araklayayım vesaire falan yok. Bizdeki pavyon gibi düşünün ya. Konsept kafede diyor, bizdeki pavyon gibi bir şeyler içiyorsunuz. Yalnızsanız yani, yalnızlar için. Bazı şeyler pahalı, bazı şeyler ucuz. Yani öyle net çok pahalı diyemeyiz. Abi bir baktım herkes çırılçıplak içeride. Dedi ki burası sauna. Amcam radyosunu almış, meydanda takılıyor. Bir yandan ritim tutuyor, bir yandan müziğin keyfini çıkarıyor, bir yandan etrafa bakıyor. Burası da benim mahalle. Otsuka. Hemen Otsuka metro istasyonunun önündeyim arkadaşlar. Kaldığım yeri göstermiştim zaten. Şurada Kapsül Inn isminde bir hostel var. Orada kalıyorum. Bir önceki videoda göstermiştim hostelimi. Şimdi bu videoda yine Tokyo'dayız. Tokyo'yu gezeceğiz. Nereye gideceğiz? Meiji Tapınağı var şimdi. Oraya gitmek istiyorum. Biraz böyle gözlemlediğim, öğrendiğim bazı şeylerden bahsedeceğim. Bazı kurallardan bahsedeceğim. Ama ve lakin önce biletinizi alalım. Biletiniz yoksa şu yeşil kısım ve siyah kısımda ticket yazıyor. Görüyorsunuz değil mi? Oradan bilet alabiliyorsunuz. Tek kullanımlık. Yukarıda tren ağı var. Gördüğünüz gibi bayağı karmaşık. Tabi burada Japonca yazıyor ama bazı yerlerde İngilizce de yazıyor. Orada hani hangi durağa kaç para ödeyeceğinizi kontrol ediyorsunuz ama ona hiç gerek yok. Ben şimdi sizlere göstereceğim. Güzel bir güne uyandık yine Tokyo'da. Bayağı bir yağmurlu günlerden sonra güzel bir güne uyanmak tekrardan bizi mutlu ediyor. Ticket'a tıklıyorsunuz. Burada İngilizceyi seçin. Ticket'a tıklayın. Search the station name var. Burada gitmek istediğiniz durağın adını yazıyorsunuz. Ben mesela Harajuku yazacağım. Harajuku çıktı. 180 yenmiş benim ödemem gereken ücret. Şuraya hemen bozuk paramı atıyorum. Kağıt paranız varsa nereden sokuyorsunuz? Buradan sokuyorsunuz. Bak mesela 200 yen attım ya, daha fazla atmama gerek yok. Hemen kapattı orayı. Buradan biletimi verdi. Buradan da para üstümü verdi. İşlemimiz bitti. Şimdi metronun içine girelim bakalım. Bu bileti atmıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü burada gittiğiniz durak kadar ödeme yapıyorsunuz. Bunu anlamaları için çıktığınız durakta da bu bileti kullanacaksınız. Bak abi ne yaptı? Kartla ödeme yaptı. Dilerse buradan kartla ödeme yapabiliyor. Dilerse benim gibi bilet de alabilir. Ben de kart olmadığı için bileti şuradan atıyorum. Buradan bana geri verdi. Şimdi Harajuku istasyonuna gittiğimde ben bu bileti tekrardan makineye atacağım. Diyecek ki sen doğru geldin kardeş, çıkabilirsin. Ama yanlış durakta indiysem ne yapıyor? Diyor ki sen yanlış durakta indin diyor. Bu bileti sana geri veriyor. Diyor ki asistanı bul, ondan yardım iste. Sen giriyorsun, diyorsun ki böyle böyle bir sıkıntıyla karşılaştım. Hemen sorunu çözüyorlar. İngilizce'de konuşuyor bu arada arkadaşlar. Şimdi burada belirli başlı kurallar var. Kurallar ülkesindeyiz arkadaşlar. Bakın herkes solda bekliyor. Yürüyen merdivende bekleyeceksiniz. Sol tarafta beklemeniz gerekiyor. Yürüyeceksiniz. Sağ tarafta yürümeniz gerekiyor. Öğrendiğim bazı kurallar var. Gözlemlediğim bazı şeyler var. Böyle bahsedeceğim onlardan. Konuşacağız. Bakalım size ilginç geliyor mu? Benim atladığım ya da yanlış bildiğim kural varsa yorumlarda da belirtebilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğiz. Tokyo'yu gezeceğiz. Güzel bir hava. Yani kaç gündür yağmur vardı. O yüzden güneş görünce insan mutlu oluyor. Bu giden trene binecektim ben. Tabelalarda gideceğiniz yönler yazıyor bu arada arkadaşlar. Ama ola ki karıştırdınız. Çok geniş bir metro ağı var. Ne yapacaksınız? Birilerine soracaksınız. Yardımcı olmaya çalışıyorlar sağ olsunlar. Şöyle otomatlar var. Bazı otomatlarda hem sıcak içecek alabiliyor musunuz hem soğuk içecek alabiliyor musunuz? Burada ücreti yazıyor. Ne yapıyorsunuz? Dilerseniz kartla ödeme yapabilirsiniz. Dilerseniz nakit buradan kağıt para verebiliyorsunuz. Dilerseniz bozuk para atıyorsunuz. İşte hangisini seçecekseniz tıklıyorsunuz ki zaten burada cold yazıyor, hot yazıyor. Yani soğuk, sıcak. Ücreti attığınız vakit tıkladığınızda veriyor içeceği. Biraz önceki daha yeni gitti bakın. Daha yeni gitti tren, arkasından hemen yenisi geldi. Çok iyi bir tren ağı var ama metrolarda, trenlerde de bir kural var. Kimse konuşmuyor abi. O yüzden sessiz konuşmak
konuşmak zorundayım burada. Sohbet eden de böyle genelde kısık sesle sohbet ediyor. O bildiğimiz bir fotoğraf var ya işte Japonya'da herkes metrolarda kitap okuyor falan diye. Sanırım bir tek o jenerasyondan teyzem kalmış. Herkes telefonla. 西武池袋線、地下鉄丸の内線、地下鉄有楽町線。The next station is 池袋 JY13。次は原宿、お出口は右側です。地下鉄千代田線と地下鉄都心線はお乗り換えです。The next station is 原宿 JY19。 Burası şehir merkezine yakın olan istasyonlardan bir tanesi. O yüzden bayağı kalabalık. Bakar mısınız? Hoppa. Bakın thank you diyor. Orada kırmızı bir işaret, çarpı işareti göreceksiniz eğer yanlış bir şey yaparsanız. İşte call the assistant falan bir şeyler yazıyor. O an anlıyorsunuz ki bir sıkıntı var. Şimdi Meiji Jingu diyor. Bu tarafta kalıyor. Aynen sağ tarafta. Batı çıkışından çıkmam lazım. Bakın burada Japonca, burada da İngilizce yazıyor. Bu istasyonda hem Japonca hem İngilizce durakları görebiliyorsunuz ve ne kadar ücret ödeyeceğinizi o duraklardan takip edebiliyorsunuz. Yani buraya geldiğimden beri en çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi, şimdi dünyanın belli başlı metropollerini gezdim, kalabalık şehirlerini gezdim, kalabalık olmayan yerlerini de gezdim. Burası dünyanın en kalabalık metropolü. 38 milyon nüfusu var aşağı yukarı. Yani bir şehir nasıl bu kadar kalabalık olup da sessiz olabiliyor çözebilmiş değilim gerçekten. Yine bir ses var, yok değil, metroda da konuşuyorlar. Bakın hani yasak değil bu, hani konuşana böyle kırbaç cezası falan bir şey yok. Ama saygısızlık olarak görüyorlar. Mesela bir şey yiyip içemiyorsunuz metroya girdiğinizde. Mesela Tayvan'da da vardı bu kural. Bileti basıp içeri giriyorsun ya metroda. Orada bir not düşmüşler yere. Buradan sonra sarı bir çizgi çekmişler. Buradan sonra yiyecek içecek yasaktır yazıyordu Tayvan'da. Burada öyle bir şey görmedim de burada direkt hani kuralı insanlar uyguluyor. Çok güzel bir giriş bu arada ya. Sanırım tapınağa buradan gidiliyor. Şöyle takip edelim yolu. Bakın nizama bak. Soldan git, sağdan gel. Bazı Japonların bu tarz böyle kapıların altından geçerken eğilip selam verdiğini gördüm. Burası Tokyo'nun ve hatta tüm Japonya'nın en önemli tapınaklarından bir tanesi arkadaşlar. Meiji Tapınağı'ndayız şu an. Nasıl geldiğimi gördünüz. Harajuku istasyonunda iniyorsunuz. Meiji Tapınağı'nın çıkış kapısını buluyorsunuz. Batı kapısı olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Videoda gösteriyorum. Hemen buranın önüne çıkıyorsunuz. 1920 yılında yapılmış burası. İmparator Meiji ve eşi İmparatoriçe Shoken'in anısına inşa etmişler. İmparator Meiji de Japon tarihi için oldukça önemli bir yere sahip. Çünkü kendisi modernleşme sürecini başlatan imparator, lider olarak kabul ediliyor. İkinci Dünya Savaşı sırasında burası bombalanmış ve yıkılmış. 1950'lerde burayı tekrardan inşa etmişler. Şu an bizler burayı ücretsiz bir şekilde gelip ziyaret edebiliyoruz. Çok geniş bir alan. Etrafımızda bir sürü ağaç var. Burası ormanlık bir alan. Shibuya ile Shinjuku'nun arasında bir yerde kalıyor arkadaşlar. Bir önceki videoda bir park ziyaret etmiştik ya. O parkın hemen bağlantı noktası burası. Yani o parkı gezip buraya gelebilirsiniz. Hatta ben buranın kapısı önünden geçmiştim. Yani Tokyo'nun en kalabalık iki semtinin ortasında gayet sessiz, sakin, ormanlık bir alanın içerisinde böyle bir tapınak inşa etmişler. Japonya'nın her yerinden ağaç bağışlamışlar buraya arkadaşlar insanlar. Burasıyla bir bağ kurabilmek için. 100.000'den fazla ağacın olduğu yazıyordu internette. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama etrafımız yemyeşil. Gözlerim sakura arıyor yalnız.
Arkamda tapınağın iç kısmına bakan kısım var. Bu merdivenleri çıktıktan sonra sessiz olmak zorundasınız ve fotoğraf ve video çekemiyorsunuz. İnsanlar dilek diliyorlar orada. Birazcık gözlemledim. Şu şekilde sıraya giriyorlar. Atıyorum benim sıram geldi. Tapınağın iç kısmına bakarak önümde bir hazne var. Oraya bozuk para atıyorum. Bozuk parayı atıyorum. Daha sonrasında eğiliyorum. 2 kere eğiliyorlar. 2 kere de böyle alkış yapıyorlar. Sonra ellerini birleştirip işte dilek diliyor, dua ediyor, bir şey yapıyor. Bu şekilde bir dilek dileme süreci, bir ritüel. Burada gerçekleştiriyorlar. Dediğim gibi buradan sonra fotoğraf ve video çekemiyorsunuz. Zaten görevliler var. Ses de çıkaramıyorsunuz, konuşamıyorsunuz. İnsanlar konsantre olmuş bir şekilde dileklerini diliyorlar, dua ediyorlar. Ve tapınağın iç kısmını görebiliyorsunuz bu kısımda. Arkadaş kalemi alan bırakmıyor, yazıyor da yazıyor, yazıyor da yazıyor. Sanki anayasa yazıyorsun ya. Şimdi burada farklı dilek dileme yöntemleri de var. Şöyle bir kağıt aldım. Hemen ablamıza yer verelim. Ben tek bir cümle yazdım. Şimdi şu kağıdı alıyorsunuz, dileğinizi buna yazıyorsunuz. Bunun içine koyuyorsunuz. Bir miktarda gönlünüzden ne kadar kopuyorsa para atıyorsunuz. Daha sonrasında şunu iyice kapatalım da dileğimiz uçmasın. Çekil abi fotoğrafını. Dilek atarken tabii Instagram'a önemli, yoksa dilek kabul olmuyor. Şöyle dileğimizi atalım. Bu da bir dilek dileme yöntemi. Burada yazıyor insanlar. Bunun dışında bir de şunları sanırım girişte alıyorlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu sanırım imparatorluk amblemiymiş. Çok anlamadım. Birinde duydum da böyle bir rehber anlatıyordu. Böyle dileklerini yazıyorlar. Şu şekilde ters çevirelim de insanlar okumasın. Burada da şöyle kapatayım. Bir tane Türk çiftimizin dileği var. Türk bayrağı çizmişler. İsimleri de Tuğçe ve Hakan. Bu şekilde de dilek dileyebiliyorsunuz. Abi kalemi alan bırakmıyor ya. Ne yazdın arkadaş ya? Yazdı da yazdı, yazdı da yazdı. Ne diledi? Ne diledin acaba? Ne dilemiş olabilirsin yani? Bu kadar uzun ne dilemiş olabilirsin abi? Tek bir cümle yazdım. Bak tek bir cümle. Tahmin edin bakalım ne? Doğru bilene helal olsun lan diyeceğim. Bu kadar. Başka bir şey yok. Şimdi gelelim Japonya'daki inanç sistemine. Hazır tapınağa gelmişken buradaki inanç sisteminden birazcık bahsetmek istiyorum. Farklı inanç sistemleri var burada. Hani bir ara herkesin çokça duyduğu bir şey vardı. Japonlar ateist abi, inançsız abi, işte böyle bir şey hep dolanıyordu değil mi? Aslında öyle değil. Burada bir kültür var, bir inanç sistemi var, bir ritüel sistemi var. Mesela şu an bulunduğumuz Meiji Tapınağı Shinto mimarisine göre inşa edilmiş bir tapınak. Şintoizm ya da Shinto Japonya'nın yerel dini olarak geçiyor arkadaşlar. Politeistik bir din, yani çok tanrılı bir din. Doğadaki ruhlara inanıyorlarmış. Bu ruhlara da kami diyorlarmış. Tapınaklar genelde doğayla iç içe oluyormuş. Şu an mesela biz doğanın içerisindeyiz aslında. Tokyo'nun içerisinde sessiz, sakin, geniş bir ormanlık alan. Bahsettiğim gibi yani Shibuya ile Shinjuku arasındaki bu iki semt oldukça kalabalık ve turistik. Gayet sessiz, sakin bir ormanlık alan. Doğayla iç içeyiz şu an. Doğanın içerisinde bir tapınak burası. Saygı ön planda Şintoizm'de. Meiji Tapınağı da Şintoizm mimarisine uygun olarak inşa edilmiş bir tapınak. Bunun dışında bunu söylemesi zor. Konfüçyüsçülük. Konfüçyüsçülük var. Ama of, dilim damağım kurudu. Konfüçyüsçülük. Tamam dur, toparladım kendimi. Konfüçyüsçülük var arkadaşlar.
Ama bu bir din değil, bir yaşam tarzı, bir ahlaki felsefe olarak Konfüçyüsçülüğü takip ediyorlar. Mesela neden? Toplumsal düzen, aile bağları, sadakat, bu gibi kavramları Konfüçyüsçülük üzerinden alıyorlar. Bunun dışında Budizm var, Hristiyanlık var, farklı yerel inançlar var. Yani bu şekilde bir inanç sistemi var Japonya'da. Ama gördüğünüz üzere insanlar tapınaklara geliyorlar. Belirli ritüeller, dualar eşliğinde dileklerini, çok tanrılı bir din sonuçta, tanrılarına ifade ediyorlar. Bakın amca buradan çıkarken eğildi. Bu abimiz de döndü, eğildi. Japonya'da hepimiz biliyoruzdur, bir eğilme kültürü var. Bunun farklı anlamları var arkadaşlar. Karşıdakini selamlama, saygı gösterme, özür dileme. Farklı farklı anlamları var. Ben Japonya'ya geldiğimde zaten bu kültürü biliyordum. İster istemez böyle bir kafa eğiyorsun yani. Hani selam verme olarak da biz de şöyle bir vücuda eğmesek de kafa selam veririz ya. Ama Japonya'ya geldiğimden beri vücut da eğiliyor bende otomatik olarak. Abi karşıdaki de eğiliyor. Ben de eğiliyorum, karşıdaki de eğiliyor. Böyle birkaç kere karşılıklı devam ediyor bu. Ve sanki şeyi fark ettim. Gitgide o eğilme hareketi daha da aşağı eğiliyorsun gibi. Böyle derece daha da aşağı gidiyor gibi. Ve teşekkür mahiyetinde ya da saygı mahiyetinde ben hani bunu yaptım. Thank you, thank you dedim. Tabii o zaman arigato'yu biliyorum sadece. Arigato gozaimasu çıkmıyor ağzımdan. Arigato, arigato diye böyle birkaç kere eğilme durumu oldu buradaki Japonlarla. Hatta bir teyzeyle metroda çarpışmıştım. Ben sorry dedim, şöyle eğildim falan. Bayağı eğildim, teyze de eğildi. Böyle bir durumla karşılaştım. Bu da bir kültür arkadaşlar burada. Yani kural demeyeceğim buna, bir kültür. İnternette birkaç tane bilgi okudum. Ya bu ne kadar doğru bilmiyorum da şöyle not almışım. Eğilmeye şey diyorlar. Ojigi diyorlar. Yanlış bilmiyorsam aynen. Ojigi diyorlar. Doğru telaffuz ediyorumdur diye düşünüyorum. Günlük selamlaşmada 15 derece eğiliyorlarmış sözde. İnternette yazan bu. Bu ojigi çeşitleri. Buna eshaku diyorlarmış. Keirei varmış. 30 derece eğiliyorsun. Saygı, teşekkür anlamına geliyor. Bir de 45 derece eğiliyorlarmış. Ona da saikerei diyorlarmış. O da derin saygı ve özür mahiyetine geliyormuş. Burada ışık yok değil mi? Ha? Geçelim o zaman karşıya. Reis hiç yavaşlamadım ben. Yaya geçidi. Bu asi Japonlardan normalde yavaşlıyorlar. Hatta duruyorlar. Birinin şeyi çıkmış. Tekerin. Ne diyorlar buna ya? Adını unuttum. Ana. Adını unuttum lan. O çıkmış. Böyle selamlama kültürü de böyle arkadaşlar burada. Mesela tapınağa girerken saygıdan dolayı selamlıyorlar. İşte dua edeceği zaman saygıdan dolayı selamlıyor. Burada karşıdan karşıya geçerken yaya geçidini daha demin kullandım ben. Işık olmayan yerde öncelik yayada. Siz geçiyorsunuz. Ya da ışık varsa da bekliyorsunuz karşıda mesela. Bize kırmızı yanıyor. Ama burada şey yok. Kırmızı ve yeşil ışığın yanında böyle iki çubuk oluyor. O zaman göstergesi böyle ufak ufak azalıyor. Bitince diğer ışığa dönüyor. O burada yok. Çok yardımseverler ya. Ben geldiğimden beri böyle sıkışınca birkaç bir şey sordum insanlara. İngilizce bilme oranı gençler biliyor gibi. Ama herkes de bilmiyor tabii ki. Bilse de bilmese de bir şekilde böyle size beden diliyle anlatmaya çalışıyor. Çeviri meviri kullanıyorsunuz. Kurban olduğum, göz gitmiş, düşecek şekilde uyuyor. Bir de arabalar böyle tuhaf ya. Bu tarz arabalar var, ufak arabalar. Hiç görmediğimiz araçlar var burada mesela. Kendi üretimleri. Çok çalışkanlar, inanılmaz çalışkanlar. Bakın amcamız bir isyankar.
Normalde kafanıza göre bir yerlerde sigara içemiyorsunuz. Sigara içme alanları oluyor. Tabii herkes uymuyor kurallara. Yani burası kurallar ülkesi ama mesela sokaklar tertemiz değil mi? Çöpünüzü yanınızda taşımanız gerekiyor. Bunun anonsları geçiyor bazı turistik yerlerde. Çöp atmayın, sokakta içki içmeyin, çöplerinizi yanınızda taşıyın diye. Ve kafanıza göre bir yere de, bir restorana gittiğinizde de atamıyorsunuz orada. Şöyle ibare görürsünüz restoranlarda. Çöpünüzü alın. Ama sokakta gezerken böyle işte pet şişedir, plastik poşettir, kağıttır vesairedir, sigara izmaritidir. Çöp tabii ki de görüyorsunuz. Ama genel olarak Japonya gördüğüm en temiz ülke olabilir. Açık ara en temiz ülke olabilir yani. Tek tük bu şeyleri görmezden gelirsek şahane bir eğitim seviyesi var bu konuda. Zaten şeyi görmüyorsunuz. Sokakta birileri temizlemiyor bu yerleri. Elinde süpürge ya da bir çöpçü görmedim ben hiç. Çöp toplayan biri görmedim. Evsizler köprü altlarında genelde uyuyor arkadaşlar. Şöyle görmüşken göstereyim. Burada da var. Evsizler var. Ha bakın bahsettiğim çizgi şu. Kırmızı ışığı görüyorsunuz değil mi? Altında böyle nokta nokta var. İniyor. Bahsettiğim çizgi o. Burada pet şişe atabileceğiniz bir çöp kutusu var. Onun dışında başka bir çöp atamıyorsunuz sanırım. Onun da sebebi burada bir otomat var. Yani içiyorsunuz, buraya atıyorsunuz. Sokakta ben çöp tenekesi görmedim dediğim gibi. Bazen metrolarda oluyor. Denk geldim metrolarda. Yani duyduğum kadarıyla, okuduğum kadarıyla aileler çocuklarını alıp sokaktaki çöpleri topluyorlarmış. Aslında ailede başlıyor eğitim bakın. Ya da bir çalışan işten çıktı, çöp topluyormuş. Böyle sosyal aktivite olarak yapıyorlarmış bunu. Tabii ben bunu kulaktan duyma bilgi olarak aldım. İnternetten okudum. Ne kadar doğrudur bilmiyorum. Burada yaşayan birisi yazsın, varsa Japonya'da yaşayan, bu videoyu izleyen, bu konuda derin bir bilgisi olan. Yoyogi Park. Bir önceki videoda gezmiştik bu parkı. Meiji Tapınağı'nın arka tarafında kalıyor hemen. Aa, şunlar güzel ya. O tarz arabaları grup şeklinde böyle sanırım, ya da siz tek tek katılabiliyorsunuz. Bir grup oluşturuyorlar. Kiralıyorsunuz. Size bir lider eşliğinde şehir turu attırıyorlar Tokyo'da. Bakın mesela orada bir sigara izmariti. Şimdi ben bunu yanıma alayım da nereye atacağım? Alayım yani, gördüğüm çöpleri tabii ki de almak isterim. Ama nereye atacağım? Çöp tenekesi yok kardeşim. Bakın burada yaşlansanız da çalışıyorsunuz yani, burada emeklilik diye bir şey yok. Büyük ihtimalle bir çalışma var burada. Amcamızda. Aynen, asfalt yeni atılmış. Bunu fark ettim. Bir inşaat görürsem göstereceğim özellikle. 2 gündür karşıma çıkıyor. O kadar güzel önlem alıyorlar ki yani takdir etmemek, hayranlık duymamak elde değil. Yaşlılar genelde böyle işte güvenliği sağlayan görevliler olarak çalışıyorlar benim gördüğüm. Restoranlarda da çok çalışan var. Tokyo'nun her yerinde çantanızı kilitleyebileceğiniz böyle güvenli dolaplar var arkadaşlar. Fiyatı 500 yenmiş ama bir saati mi, günlüğü mü, onu göremiyorum. Buraya çantanızı kilitliyorsunuz. Buradan ücretinizi ödüyorsunuz. Daha sonrasında bak 700 yene de var. Biraz daha büyük bu dolaplar. 500 yen, 700 yen, hatta küçük dolaplar da varmış. Onlar da 400 yen. Daha sonrasında gönül rahatlığıyla geziyorsunuz. Metrolarda da var. Böyle yol üzerinde de bulabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Nereye geldik? Shinjuku'ya geldik. Güneşli bir havada ilk defa görüyorum Shinjuku'yu.
İlk geldiğimde yağmur vardı. İkinci geldiğimde akşam olmak üzereydi. Bakın bekliyorlar. Hemen bir saygı eğilişi yapalım abimize. Hava bayağı güzel ya. Konnichiwa. How are you? How are you? I'm good. You good? Good. Very good. Bazı gençler çok sıcakkanlı oluyor kameraya karşı. Yani yeni nesil, internet nesli. İşte YouTuber'lık olsun, influence... Ama ben niye söyleyemiyorum bugün kelimeleri ya? Influencer'lık olsun, işte TikToker'dır bilmem nedir. Yayıncılar, gamer'lar. Gençlerin çağı, onların çağı yani. Benim neslim tam ortada kalan nesil yani böyle 90-95 nesli arası tam ortada kalan nesil. Ben 93'lüyüm. Bizim nesil eskiyi de gördü, yeniyi de gördü. Eskiyi nispeten gördük yani. Biz bir noktada şanslıyız, bir noktada şanssızız. Her neyse. Hiç bu konuya girmeyeceğim. Yaram var. Derin. Bakın. Burada bir inşaat gördük. Şu an çalışma devam ediyor. Ben inceden bir kamyon sesi, bir şey sesi duyuyorum içeride. Bir şey çalışıyor yani, bir motor çalışıyor. Etrafını kapatmışlar. Genelde bazı yüksek bina çalışmalarında komple kapatıyorlar. Şöyle aradan bir yerden görebilir miyiz diye şöyle bir bakacağım. Kepçe çalışıyor içeride ama kamerada çok gözükmedi. Şimdi yani burası da kalabalık bir semt. Bu arada ses çıkmıyor ha. Gerçekten ses çıkmıyor. Yani böyle büyük bir metropolün sessiz olması, ben Mısır'ı gördükten sonra dedim ki bura fenadır yani. Mısır'ın 2 katı neredeyse, Kahire'nin, özür dilerim. Kahire 20-22 milyonluk bir metropol, burası da 38 milyonluk bir metropol. Bir inşaatın yanından geçtik, gram ses çıkmıyor. İçeri şöyle bir inceden baktım, kamerayı da göstermeye çalıştım ama hani görememişsinizdir diye düşünüyorum ama çalışmalar devam ediyor. Bakın mesela bir yankı duyduk. Burada da bir inşaat var. Burada da çalışma devam ediyor. Gerçi bak güvenlik görevlisi yok ya. Belki mola vermiş olabilirler. Genelde güvenlik görevlisi oluyor inşaatların önünde bir çalışma yapılacağı zaman. Bakın komple kapatmışlar, görüyorsunuz değil mi? Belki bu kısımda çalışma olduğu için güvenlik görevlisi yoktur. Ses geliyor içeriden. Yani oradan buraya bir şey düşmesin, yayalar zarar görmesin diye kapatmışlar o alanı. İnşaatın girişini de böyle kapatmışlar ve çalışmaya devam ediyorlar. Çok sessiz. Büyük ihtimalle o motorlar çalışıyor ya. Onu izole ediyorlar bir şeyle ve dışarıya ses vermiyor. Bu yüzden sessiz sakin çalışıyorlar. Mesela araba park etmiş buraya. Yük indirecek. Takozlarla sabitlemiş. Ne olur ne olmaz. Ama yola bakıyoruz dümdüz. Hep böyle önlemler alıyorlar. Hani bu videoda kuralları anlatacağım ama böyle şeylerden de bahsedeceğim. Kültürden de bahsedeceğim. Aldıkları önlemlerden de bahsedeceğim. Durum böyle. Burada abimiz güvenlik görevlisi duruyor. Yani öyle inşaatların önünde ya da bir yol çalışması olduğunda genelde ben yaşlıları gördüm hep genel itibariyle. En az bir kişi duruyor ve kontrolü sağlıyor. Yani birine bir şey olmasın, zarar gelmesin diye bu önlem alınıyor. Takdire şayan. Bakın burada da bir inşaat var. Komple kapalı. Bir spiral sesi duyuyorum. Çalışma devam ediyor. Görevli bir amcamız kontrolü sağlıyor burada. Karşıda Godzilla var. Bir önceki videoda gösterdim zaten buraları ama akşam üzeriydi. Bir de gündüz vaktiyle böyle görün istiyorum. Bazen böyle ağzından duman çıkıyor, ışık çıkıyor.
Buralar hep böyle eğlence mekanı, gece hayatının döndüğü yer. Bir sürü kafe, restoran, bar var. Tabii akşam daha farklı bir moda evriliyormuş burası. Bir gece hayatı videosu yapar mıyım bilmiyorum. Üzerinde düşünüyorum çünkü burada gece hayatı çok geç başlıyormuş. 12'den sonra başlıyormuş gece hayatı, sabah 5'e kadar. Arkadaki devasa reklam panosunun öyle bir hoparlörü var ki yani konserde gibiyiz şu an. Abimiz söylüyor, biz burada hoppala hoppala. Japonya'da bildiğimiz en bilindik kural, bak biri çöp atmış. Yanlışlıkla tekmeledim onu. Japonya'da bildiğimiz en bilindik kural arkadaşlar. Sigara içmek istiyorsanız böyle alanlar var. Buralara gelmek zorundasınız. İçiyorsunuz abi, buraya atıyorsunuz. Tabii ki burası açık bir alan. Kardeşim de elimde kamera var diye sırıtıyor. Hak verir ama bana yani böyle bir yer görüyorsam tabii ki de video çekeceğim. Ekmeğimi kazanıyorum. Ekmeğimdeyim kardeşim. Böyle smoking area yazan yerler var. Sigara içme alanları. Buralarda sigara içebilirsiniz. Onun dışında kafanıza göre bir yerde sigara içemiyorsunuz. Mesela amca köprü altında tüttürüyordu ya. O yasak normalde. Abimiz kuralı çiğneyen bir abimiz. Sigara içmek istiyorsanız dediğim gibi böyle alanlara geliyorsunuz. Abimiz bisikletini oraya koydu. Gelecek şimdi sigarasını tüttürecek. Bu arada genç kardeşlerime söylüyorum, hiç öyle özenilecek bir şey değil. Hiç böyle bir bağımlılık kazanmayın. Hem sağlığınıza yazık. Türk'üm abi, aynen. Ha, merhabalar. Merhabalar, nasılsınız? İyi vallahi, sen? İyi vallahi, ya elini sıkayım abi ya. YouTuber falan mısın sen? Aynen. Merhaba kardeşim. Tanıyor musun sen dayım? YouTuber'ları bilir ama. Geziyorum kendi çapımda, videolar çekiyorum abi. Böyle çok bilinen biri nereden? değilim ya. İzmir'den. Ve biz de İzmir'den geldik. Neresinden abi? Foça'dan, eski Foça'dan. Foça. Güzel. Evet. Gezmeye mi geldiniz tatile? Öyle dolaşmaya ya. Yeğenle çıktık öyle Güzel. geziyoruz. O yiyen de iyi yapmışsın abi Aynen ya. vallahi. Çekeyim mi sizi? Çekebilirsin tabii Tamam. ya. Görüşlerinizi söylemek ister misiniz Japonya ile ilgili? Valla biz sevdik ama çok kalabalık. Özellikle hafta sonu çok kalabalık. Ama ben sevdim. Daha önce Dubai'ye gitmiştim. Biraz Dubai'ye benziyor. Fakat burası daha iyiydi değil mi? Burası daha iyi, evet. Rüzgar'ın favori yeri burası oldu ama ben İtalya. İtalyacıyım. Benim Floransa. burası. Favori yerim burası. Daha önce nereleri gezdin? Sırbistan gitmiş. İtalya, Dubai. Başka neresi vardı? Yok, bu dördüncü kadar. oldu. Sen de dördüncü. Evet. Çok Bu güzel. dört Güzel yerden. geziyoruz. Ha. O zaman yeğen de Dayı geziyorsun yeğen abi. geziyoruz valla. Vallahi çok iyi ya. Güzel Seni de örnek ekleyelim olursun. biz ya şeyde. YouTube'dan. Burak Durgun abi ismim. Burak Durgun. Dur. İnternetimi açmam lazım. Ama yok, eklerim ben seni. YouTube'da varsın değil Aynen, mi? YouTube, Instagram var. Burayla ilgili hiç böyle dikkatinizi çeken bir şey oldu mu abi? Kurallardır ya da... Ya valla benim dikkatimi. Bak şuraya baksana. Adamlar yolda yürüyor. Hı hı. Sağ tarafta gidiş, sol tarafta böyle bir geliş. Evet. Görüyor musun? Bizde olsa kemer altını düşün. Bam güm, herkes Tabii, birbirine herkes girer. kafasına O arada göre. cepleri bir yoklarlar. Tabii. Değil Burası mi? bayağı güvenli. Evet, çok şey ya. Çantayı bırakıyorsun bir yere mesela. Bize şeye gittik, Samuray Müzesi'ne gittik. Çantayı bırakıyorsun. Bu bıraktığın gibi geri alıyorsun yani. Ben aman çalayım da şuradan cüzdanı araklayayım vesaire falan yok. Hiçbir şey yok. Peki sence pahalı mı abi Japonya? Ya bazı şeyler pahalı, bazı şeyler ucuz. Yani öyle net çok pahalı diyemeyiz. Yemek Türkiye'den ucuz yerler de var. Taksi çok pahalıymış. Kullanmadım ama ulaşım 500 ucuz. yenden başlıyor değil mi abi taksiler? 550 yen yazıyor üstünde. En az 550 yen ama ben kullanmadım. Tren hatlarını kullandık. O daha şey oldu. Rahat oldu. Fakat çok da pahalı diyemem ya. Bence çok aşırı böyle pahalı olan şey yapacağımız Türkiye'den çok aşırı pahalı değil yani. İstanbul daha pahalı diyorlar. Bence de. İstanbul daha fena. Yani İzmir, İstanbul aşağı yukarı aynı zaten. Burası İzmir'den de ucuz yerler var ya yemek konusunda. Biz sevdik valla. Ama tabii bir daha gelmeyiz, fena halde jet lag olduk. Ha, jet lag oldu. Valla bir türlü aşamadık ya. Paso uyuyoruz, saçma sapan saatlerde uyanıyoruz. Kalkamıyoruz. Daha şey yapamam. 3. günümüz oldu ama hala alışamadık. Ortak banyoları gördünüz mü abi? Bizim otelde var da biz kullanmadık. Kendi banyomuz Ha, var. kendi bizim. banyonuz var. Ha. Siz şanslısınız. Ha, ya öyle küçük bir banyo yani. Çok büyük bir otelde değil. Japon tipi otel. Konsept yapmışlar arkadaşlar. Yer yatağı. 2 tane somya atamamışlar. Bana da diyor işte bizim konseptimiz bu diye ama yalanmış yani. Her yerde varmış öyle normal yatak. Bize yer yatağı yaptılar, böyle bir tane bir şey attılar, üstüne yatıyoruz orada. Bana da Japon konsepti. Yani adama gitsem desem ki al lan şuraya 2 tane somya desem sanki kabul etmeyecek bana. Tamam mı? Alacak, tamam abi sağ ol diyecek. Boş ver abi, ana Evet, oldu size de. para Yani verememiş Japonya'da ya. gittik, yerde Evet, yattık. Valla. Güzeldi ama zevkliydi. Evet. Dur bakalım, daha çarşambaya kadar buradayız. İyi, güzel abi ya. Tamam Keyifli kardeşim. seyahatler diliyorum Eyvallah, o zaman sağ size. olasın. Çok memnun oldum. Hadi görüşürüz. Kardeşim memnun oldum. Burak Görüşmek Durgun'du üzere. değil mi? Burak Durgun abi, Tamam, evet. ekliyoruz YouTube'da. Eyvallah, sağ Hadi olasın bay abi. bay. Görüşürüz. Dikkat edin kendinize. Bak ne güzel ya, dayı yeğen geziyorlar. Benim yeğen büyüsün de ben de onu gezdireyim birazcık. Getireyim buralara. Abinin söylediklerini duydunuz. Ne diyordum ben? Bir şey anlatıyordum. Japonya ile ilgili en çok bildiğimiz kural.
Sokakta sigara içmek yasak. Aha da bu alanlarda sigara içiyorsunuz. Bunu göstermek istemiştim sizlere. Şu anime karakterleri çok güzel de ben öyle çok anime izleyen birisi değilim. Ama burada tabii ki de bayağı seviliyor yani. Animenin doğduğu yer, manganın doğduğu yer. 7'den 70'e herkes seviyordur diye düşünüyorum. Ben Death Note diye bir anime var, onu izledim. Onun karakterini bulursam alırım bak. Ufak oyuncak şeklinde satıyorlar. Aa bak şunlar var. Bunlar böyle tırlar abi. Geziyorlar. Sokak sokak geziyorlar böyle. Reklam yapıyorlar. Şu markanın reklamını yapıyor mesela bu. Görevi bu o aracın. Sokak sokak gezecek ve reklam yapacak. Bir de neydi? Another diye bir tane. Another. Doğru telaffuz edemedim. Another diye bir tane anime vardı. O bir korku animesiydi. Müzikleri şahaneydi onun. Yani animeden çok müziklerini sevmiştim. Bayağı geriyordu insanı. Onu izlemiştim. İşte Beyblade'i, Pokemon'u falan onları saymıyorum. Onları zaten birçoğumuz izlemişizdir. Burada oyuncak veren makineler var. 100 yenle çalışıyor ama kaç tane atmanız gerektiği, hangi oyuncağı alacaksanız değişiyor onun fiyatı. Burada yazıyor. Mesela bu 5 tane 100 yen atacaksınız. 500 yene şu oyuncağı alıyormuşsunuz. 400 yene Chucky'yi alıyorsunuz. Böyle bir sürü farklı şeyler var, oyuncaklar var. Burada Harry Potter'ın asaları var. 300 yene alabiliyorsunuz. Şimdi şu Chucky'ye atalım bakalım. 100, 200, 300, anda 400. Ne yapıyoruz bunu? Şöyle çeviriyoruz. Bir tane rastgele düştü. Bakın para bitti ya, vermiyor daha. Bir tane rastgele düştü. Rastgele bir tane Chucky oyuncağımız var. Hangi surat olduğu şans. Yani o kadar becerikli bir insanım ki. Oğlum nasıl açılıyor bu? Aa, açılmıyor. Tamam, şuraya bastır. Tamam, bastırıyorum. Abicim bastırıyorum. He, tamam. Kafaya bak. Şöyle poşetin içerisinde oyuncak. 2 parça halinde bir gövde, bir de kafa. Bunun çöpü de bize kilitlendi şimdi arkadaşlar. Hostele gidene kadar taşıyacağım bunu. Ne açıyoruz ne kapatabiliyoruz. İyi, insan evladı Chucky çıktı. Kafası sallanıyor bir de. Aa, olmadı bu ya. Olmadı bu. Bak ne yazıyor götünde. Made in China yazıyor. Burada Made in Japan yazması lazım. İnsan evladı bir Chucky kazandık ama başı dönüyor. Ya böyle korkunç bir surat niye çıkmadı ki ya? Benziyor muyuz? Polis arabasına bakın, ne kadar ilginç. Şu yaylı iniyor çıkıyor. Ama neden öyle yapmışlar bilmiyorum. Burası genel olarak güvenli bir ülke olarak adlandırılıyor Japonya. Tabii ki sıkıntılı yönleri de vardır, yani yok değildir. Ama abimiz röportajında bahsetti. Yani cüzdanını, çantanı bir yere koy, git, geri dön, orada bulursun. Bunu herkes söylüyor. Ben yapmam. Dilim bir kere yandı, o yüzden yoğurdu üfleyerek yiyorum. Bir kere çok büyük bir soyuldum, o yüzden hiçbir şeye güvenmiyor yani. Japonya dahi güvenimi kolay kolay kazanamaz. Ki hiç kazanamaz bence, kolay kolay kazanamaz bile değil. TikTokçu. TikTokçu. Bak 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 nasıl oynuyor bak. TikTok gençleri ne hale getirdi ya. Herkes böyle şakkıdı şakkıdı oynuyor. Oynasın gençler, oynasın. Aa, burada da bir çalışma var. Ablalarımız geleneksel kıyafetleri giymişler. Eğildiler, selam verdiler. Biz de eğilelim, selam verelim. Burası da sokak arasında, cadde arasında daha doğrusu kalan bir tapınak. Bugün de sakura gördük. Sakuralar, sakuralar. Ne kadar güzel gözüküyor ya. Gerçekten harika bir görüntüsü var. Tapınak da güzel.
tane restorana geldim şimdi arkadaşlar. Bayağı şans eseri buldum burayı. Bir apartmanın önünden geçiyordum. Şöyle bir menü gördüm. Bir açtım baktım fiyatlar gayet uygun. Şöyle göstereyim mesela. Bir çorba 137 yen diyor. Parantez içinde de 150 yen yazıyor. Vergi dahil fiyatı 150 yen. Burada her şeyin vergisini ödüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Mesela bu 300 yene bir çorba. Ben neyden sipariş ettim? Şundan sipariş ettim. Ne olduğunu bilmiyorum. İnanın böyle biraz farklı geldi. 350 yen bu. Yani 2 dolardan biraz fazla. Onun yanında pilav sipariş ettim mesela. Pilav ne kadarmış? Pilav da 150 yen. 1 dolardan biraz fazla. İşte burada et, hamburger ürünleri var. Peynirli meynirli böyle. Çıtır tavuklar var. Bir sürü bilimum çeşit yemek var. Şu ana kadar gördüğüm en ucuz restoran. Yani 1,5-2 dolara bir şey yiyebiliyorsunuz burada. Sistem şu şekilde. Adınızı yazdırıyorsunuz, sıra bekliyorsunuz, tamam mı? Sizi çağırıyorlar sıranız gelince. Oturuyorsunuz masaya. Ben 62 numaralı masaya oturdum. QR kodu okutuyorsunuz. Daha sonrasında bu site açılıyor. Buradan işte masa numaranızı giriyorsunuz. Kaç kişisiniz onu giriyorsunuz. Daha sonrasında da buradan yemeklerin kodunu giriyorsunuz. Her yemeğin kodu var arkadaşlar. Kodu giriyorsunuz. Mesela bir tanesini gireyim ben. 2108 benim yemeğin kodu. Bunu girdim. Burada çıktı hemen yemeğin ne olduğu. Next diyorsun. Tamam mı? Daha sonrasında şeye ekle diyorsun. Sepete ekle diyorsun filan. En son siparişi veriyorsun. Sipariş bu şekilde veriliyor. Birazcık bekliyorsun. Daha sonrasında da yemeğin geliyor. Dediğim gibi bir tane pilav söyledim. Bunun ne olduğunu çok bilmiyorum. Böyle et soslu peynirli bir şey. Suyu gidip kendin alıyorsun abi. Orada bir tane şey var, yer var. Masada su yok burada. Burada sistem bu şekilde. Şöyle kaşığımızı alalım. Burada da çatal kaşık bıçaklar var. Bazı restoranlarda da yine bir önceki video göstermiştim. Önünüzde böyle tablet oluyor. O tabletten sipariş veriyorsunuz. Yani böyle QR kodla okutup sipariş vermiyorsunuz. O tabletten siparişinizi veriyorsunuz. En sonunda ödemesini gerçekleştiriyorsunuz. Hemen şimdi bir tadına bakalım. Altında pirinç varmış ya zaten bunun. Abi çok güzel. Peynirli, pirinçli, etli, güveç. Çok iyiymiş lan. Bak şans eseri var ya, hem uyguna yemek yiyoruz hem de güzel bir şey yiyoruz. Yani anlayacağınız Japonya'da uyguna yemek yiyebileceğiniz yerlerde var. Tabii ortalama olarak şöyle söyleyeyim. Merkezi yerlerde takılırsanız ne kadar ödersiniz? İşte 700 yenden başlar, 800 yenden başlar. 5-6 dolar civarı bir yemeğe ödersiniz. Tabii çok daha lüks, ne bileyim, ya da bir et yemek istediğinizde çok daha fazla para ödeyeceğiniz yerler mutlaka var. Yemeğimizi yedik, sıra hesap ödemeye geldi. Fişi buraya okutuyoruz. Nakit seçeneğini seçiyoruz. Buradan bozuk paraları atıyorsunuz arkadaşlar. Kağıt para da buradan. Nasıl atacağım abi? Şöyle atacağım galiba. Aldı. Ulan niye Japoncayı seçtim ben? Anlamıyorum bir şey. 1000 yen verdim. 500 yen para üstü verecek bana. Onu da buradan aldım. Tamamdır. Ödememizi yaptık. Restoran böyle. Bayağı kalabalık bu arada ya. Şuraya adınızı yazdırıyorsunuz. 70 dakika oturma süreniz var. 70 dakikadan fazla oturamıyorsunuz. Tabii şöyle bir not düşmüşler. Oturabilirsin ama kaldırabiliriz 70 dakikadan sonra. Belki çok yemek söyledin, kalabalık bir grupsun, iyi para ödeyeceksin. O zaman oturabilirsin bence. Anında burasıydı. Hello. Farklı tarzda gençler. Anime gençler. Hepsi anime genç. Burada şöyle bir apartmanın 2. katı. Güzel bir yemek ya. Doyurucuydu da. 500 yen ödedim. İyi, uygun. Uygun. Karnım da doydu. Suyumu da içtim. Gördüğünüz gibi yani öyle makinalarla haşır neşirsiniz. Siparişim makineden veriyor. Efendim ne söyleyeyim, ödemeyi makineden yapıyorsun. Sadece garsonlar sana yiyeceği getiriyorlar. Bir şeye ihtiyacın olursa onlara soruyorsun. Yani öyle çok fazla insanlarla muhatap olmuyorsun yani. Teknoloji ülkesi sonuçta, kullanıyorlar. En ince ayrıntısına kadar kullanıyorlar. Güzel bir sistem aslında.
Herkes YouTuber. Herkes YouTuber kardeşim. Japonya'ya geldim. Tokyo'daki ilk günüm. Havalimanından çıktım. Hostele geldim. İşte birazcık etrafta falan gezdim, dolandım. Akşam yorgunluğu, insan bir duş alıp rahatlamak istiyor. Çocuğa dedim ki ben dedim nerede duş alabilirim? Banyolar, tuvaletler ne tarafta? Çocuk işte tuvaletlerin yerini gösterdi. Bu arada Japonya'da en sevdiğim şey tuvaletler olabilir, klozetler. Otomatik başta bir korktum. Çünkü dilinden anlamam. Bastığın tuş ne çıkartacak, ne yapacak, nasıl bir gösteri sunacak bilmiyorsun. Deneye yanıla basa basa öğreniyorsun. Abi ısıtma var, ses yapıyor. Eğer girdin tuvalete, tuvaletini yapmaya utanıyorsun insanlar beni duyar diye. Senin için böyle müzik falan çalıyor. Isıtıyorsun, oturduğun yeri ısıtıyorsun, derecesi falan var. Taharet musluğu yok, böyle gözükmüyor, tamam mı? Böyle bir hazne var, oradan çıkıyor böyle zzz diye su fışkırtıyor kıçına. Yıkıyorsun abi öyle kendini, böyle taharetleniyorsun. Onun da bu arada suyu sıcak olarak ayarlayabiliyorsun yani. Onu da sıcak su yapmışlar. Böyle ileri gidiyor, geri geliyor falan, değişik değişik olayı var. Neyse o çok güzel. Tamam, tuvaleti gördük. Banyo nerede? Çocuk abi bir yere götürdü beni, böyle perdeyi bir araladı. Perde dediğim de yarı perde yani. Abi bir baktım herkes çırılçıplak içeride. Dedi ki burası sauna. Burada yıkanacaksın. Kıyafetle giremezsin dedi. Yani kıyafetlerini çıkardığın bir yer var. Lavabolar var. Üstünü değiştirdiğin bir yer var. Orada kıyafetlerini falan çıkarıyorsun. Sonra sauna dedikleri o işte ortak banyo kısmına giriyorsun. Dedi ki buradan sonra kıyafetle ya da mayo ile falan giremezsin. Çırılçıplak girip yıkanacaksın. Burada durum bu. Yani kültür bu. Aslında kıyafetle girememe durumu bir kural da aynı zamanda. Dedim eyvallah. Normal duş yok mu? Yok. Burada yıkanacaksın. Abi Japon dayılarla yıkandık. Burada ortak banyo kültürü var arkadaşlar. Ve kural olarak işte saunalara, ortak banyolara ya da kaplıcalara çıplak giriyorlar. Tabii ki kadın ve erkek ayrı. Ortak olan var mı bilmiyorum. Ama çırılçıplak giriyorsun abi, yıkanıyorsun orada. Bizim hostelin işte sauna dedikleri ortak banyosunda tabureler var. 10 tane tabure var. Oturuyorsun, yıkanıyorsun orada. Bunun yanı sıra gerçekten bir sauna da var. Girip ter atabilirsin. Soğuk havuz var ve sıcak havuz var. Hepsini kullanabiliyorsun. Tek şart içeri çırılçıplak gireceksin. Olay bu. Burada böyle bir kültür var arkadaşlar. Hatta şöyle bir not aldım. Onu hemen sizlere yanılmadan aktarmak isterim. Kaplıcalara onsen diyorlarmış. Genelde böyle dağlık alanlarda bulunuyormuş. Japonya'da 2000'den fazla onsen yani kaplıca bulunuyormuş. Bu jeotermal kaynak suyu yani. Hani doğal kaynak suyu, giriyorlar, yıkanıyorlar. Mesela ben bunu çok görüyordum internette. Benim bildiğim ortak banyo buydu. Diğerini ben bilmiyordum. Buraya gelince öğrendim. Ona da ne diyorlar? Sento diyorlar. Halka açık banyolar. İşte mesela bizimki hostelin halka açık banyosu gibi bir şey yani, tüm kalanlar ki çok kalabalık bir yer. Orada yıkanıyor. Keza mesela Tokyo'da takılıyorsunuz, duş almak istediniz. Giriyorsunuz o şeylere, halka açık banyolara. Yıkanıyorsunuz. Böyle bir kültür var. Sadece bunu temizlenme olarak düşünmeyin. İnsanlar vakit geçiriyorlar o soğuk havuzda, sıcak havuzda, saunada. Sosyalleşme aracı gibi de düşünebilirsiniz. Aslında tam sosyalleşme de diyemem. Rahatlama aracı bu. Çünkü şöyle bir uyarı da yaptı çocuk. İçeride fotoğraf, video vesaire bir şey çekmek yasak. Yüksek sesle konuşmak yasak. Yani belki birileriyle böyle inceden bir sohbet edersin ama çok da abartma gibisinden bir tavır takındı. Yani anladığım kadarıyla işini gör çık mantığı var. En çok şaşırdığım şeylerden bir tanesi oldu açıkçası. Bir de böyle sokakta yemek yemiyorlar. Çok nadir görüyorum. Gördüğüm insanlar da genelde turist oluyor. Bu da dikkatimi çekti. Arkadaşlar bu kanal için oldukça özel bir an şu an. İlk kez aile üyelerimden birini görüyorsunuz. Sizleri kuzenimle, ablamla tanıştırmak istiyorum. Yani kuzenim ama abla kardeş gibi biz büyüdük. Ailesiyle birlikte
Japonya seyahatinde burada denk geldik. Tokyo'da denk geldik. Abla Türkiye'de nasılsın? buluşamıyoruz. İyiyim ablacığım. Sen? İyi vallahi ne olsun ya. Gel gezelim gel bak herkes geçiyor karşıya. Aynen. Shibuya'dayız da şimdi dostlar. Burası hangi videoda gösterdim hatırlamıyorum. Şöyle kamerayı biraz kaldırayım yukarı. Meşhur geçidin olduğu yer, yaya geçidi. Akşam olunca böyle her yer ışıl ışıl. Şöyle etrafı göstereyim. Birazdan karşıya geçeceğiz. Nasıl geçiyor ya Japonya tatili? Al mikrofonu sen. Şu mesafede tut. Tamam. Söz sende artık. Nasıl geçiyor Japonya? Vallahi şu an Tokyo'dayız. Hava biraz ısındı. Daha önce bayağı soğuktu. Biz burada 12. günümüz. Osaka'ya geldik. Oradan Kyoto'ya geçtik. Oradan Tokyo'ya geldik. Osaka'da 1 derece falan da hava. Biz bayağı yazlıklarla gelmişiz. Yani Osaka'da yedik. Kyoto'da kültürünü öğrendik. Biraz daha eski şehre falan gittiğimizde Japonya'yı asıl eski Japonya'yı tanıdık. Tokyo alışveriş şehri. Çok şey var ama hiçbir şey yok diyebilirim aslında. Elektronik ve alışveriş Yani gibi aslında. evet. Biraz da eğlence. Aynen. Büyük binalar, ışıklı tabelalar, işte kalabalık bir ortam. Bu kadar. En çok nereyi sevdin peki? Kyoto. Kyoto. Aynen. Şimdi bak Kyoto'yu aldık. Tokyo'ya geliyorsak işte eğlence, gece hayatı, teknoloji tamam. Evet. Kyoto'ya gidiyorsak Japonya kültürü, tarihi Aynen. bunları öğreniyoruz. Osaka'ya gidince de gastronomi merkezi Osaka'ymış. Yiyoruz. Sokak yemekleri çok iyi. Evet çok lezzetliymiş. Çok Ben de daha aldım. ucuz. Bu arada Tokyo çok pahalı. Osaka daha uygun fiyatlar. Hadi gel geçelim yeşil yandı. Kaybolmayalım. Kaybolmayız ya. Şöyle bir yandan şeyi de gösterelim de. Başka Tokyo ile ilgili söylemek istediklerin bir önerin var mı abla? Var. Ne düşünüyorsun? Biz 5 gün olarak planlamıştık Tokyo'yu ama bence 3 gün yeterli. Şehri yaşamak için geliyorsanız evet uzun kalabilirsiniz ama hani bir görelim hemen diyorsanız 3 günde her şeyi, her yeri gezebiliyorsunuz. Kyoto'ya Ama kaç gün? Kyoto'da 4 gün yeterli çocuklu değilseniz. Biz çocukluyduk 5 gün yaptık. Osaka'da 3 gün yeterli bence. Biraz uzakta. Heh. Uzakta. Osaka 3 gün. Osaka 3 gün. Yeme içme genel olarak. Yani Osaka'da çok fazla. Nara'ya da gittiniz siz. Nara çok güzel. Geyikler şöyle selamlıyor seni. Yani orada çok keyif aldık. Özellikle çocuklu aileler için mükemmel bir lokasyon. Onun dışında kadınlar için inanılmaz güzel kozmetik ürünleri var uygun fiyata. Türkiye'nin 1/4 fiyatına burada çok iyi markalara eşdeğer ürünler bulabiliyorsunuz. Ben kendime bak güneş kremi alacağım. Öyle düşünün ki beni Güneş tanıyanlar kremleri burada biliyor, müthiş. ben kullanmıyorum yani. Bolivya'da bir güneş kremi faciam var böyle yüz yıkar gibi suyla sanki güneş kremiyle yüzümü yıkamıştım. Bir de sen genç influencer, Ya. influencer olmak istiyor. Dedim tamam gel konuşalım seninle. Ben Şimdi sen ne yapıyorsun? Fitness antrenörüsün. evet. Sayfanın adını söyle bir de ben aşağı bırakayım takip etsinler seni. Fit by Aslı arkadaşlar. Takip bekliyorum. Ben yorumlara sabitleyeceğim. Aşağıda yazıyorum takip edin dostlar. Kuzenim, ablam takip edin. Hakikaten ama aile ilk defa bir aile üyesi var şu an kameranın karşısında. Hiç kimseyi ben göstermedim önceden. Gel geçelim bir daha karşıya. Böyle benim için de heyecanlı oldu. Biz Türkiye'de buluşamıyoruz. Ben çünkü Katar'da yaşıyorum. Kuzenimle Japonya'da karşılaşmak benim için çok büyük bir mutluluk oldu yani. Çok büyük şans oldu bu arada evet, yani. çok büyük şans bizim için. Normalde hiç denk gelmeyeceğimiz bir tarih. Benim sürekli seyahatler ertelendi. Sakura dönemine kaldık Japonya'da. Evet. Orada denk geldi. Ama burada denk geleceğimiz varmış demek ki yani. Bir Katar videosu da çekeriz birlikte. Evet. Katar'a gelecek. Beraber, Söz evet. verdi. Söz verdim. Bir Katar'a gideceğim. Nasıl peki ya Japon gençlerini nasıl buldun? Çok tarzlar baksana ya. Çok temizler, çok saygılılar. Gerçekten yani ben buradaki insanlara hayran oldum. Çok düzenli bir şehir ama yaşaması da bir o kadar zor. Yani biz bu düzende yaşayamayız mesela. Biz rahat insanlarız. Sadece burada hani etrafıma baktığımda insanların bu temizliği, bu Saygılı oluşu, nezaketi, bu saygısı gerçekten beni hani çok etkiledi. Biraz çocuk ruhlular. Çocuk ruhlular evet. Anime fazla çocuk izliyorlar ruhlular. sanki. Evet. O yüzden olabilir. Çok izliyorlar, takip ediyorlar. Hepsinin böyle çantasında küçük oyuncaklar asılı mesela. O benim dikkatimi çekti. İş yaşamının stresi inanılmaz fazla burada. Stresli bir ülke. Evet, çok stresli bir ülke. Sadece işten kaynaklı değil, onun bir yansıması gibi yorumluyorum ben. Evet, çok kalabalık. Çok kalabalık. Yani- 125 milyon yani.
Ben İstanbul'da kaldım bir dönem iş için. 8 ay yaşayabildim mesela. Çok kalabalık ve yoğun bir şehirdi. Benim için çok yorucuydu. Burayı da biraz oraya benzettim. Hatta onun çok çok üstünde tabii ki de. Ben İzmirliyim. Burak gibi. Buca. Biz Bucalıyız. Yani ben mesela İstanbul'da yapamamıştım. Burada hiç yapamam. Evet, İzmirliler İstanbul'da pek Burası yapamıyor ya. gelip görülmeli, evet. Ama yaşanmak Ama zor. zor. Evet, stres. 7-Eleven var arkadaşlar Japonya'da. Bu hayat kurtaran bir yer. 7/24 açık. Convenience store olarak geçiyor. Böyle 7-Eleven'dır, farklı birkaç tane market var. Bunların içerisinde ATM bulabilirsiniz. Bir an ATM'nin adını unuttum. Buradan para çekebilirsiniz arkadaşlar. İşte withdraw diyorsunuz. Card transaction diyorsunuz. Kartınızı buradan sokuyorsunuz ve buradan para çekebiliyorsunuz. Pasaport istiyor muydu onu çok hatırlamıyorum. Bunlar istemiyordu sanırım ya. Çok yüksekte kuru almıyormuş. Ben denemedim o yüzden bilmiyorum. Günü güzel bitirelim bakın. Şuna bayılıyorum ben ya. Üzerinde fiyatlar da yazıyor. Mesela bu 128 yen. Şu yen işareti. Bu ne kadarmış mesela? Bu da 128 yen. Ben çok seviyorum bunu ya. Yarısı çikolatalı, yarısı normal. Kek. Burada neler var işte? Hayat kurtaran bir yer. İşte soğuk yiyecekler var. Bunları ısıtıyorsunuz, yiyorsunuz. Tayland'da da oldukça fazla 7-Eleven var. Bolca göstermiştim orada. Yani tam gezgin dostu. 7/24 açık. Aradığınız ne varsa burada bulabiliyorsunuz. Gece karnınız acıktı. En güzeli böyle gelip bir şeyler alıp atıştırmak. Çünkü belli bir saatten sonra restoranlar kapanıyor. Burada böyle soğuk çaylar var. Bitki çayları var. Bazıları güzel. Deneyin yani. Deney güzel olanı buluyorsunuz. Ben şöyle çok dandik bir tane kahve buldum kendime ama hafif şekerli mekerli, o yüzden bu hoşuma gitti. Şimdi burada normalde video çekmek yasak. Bazen bir şey demiyorlar. Parayı nasıl ödediğimi göstermek istiyorum. Makinede ödeyeceğim. Onu bir göstereyim sizlere. Ama önce cebimden parayı çıkartayım. Ya. Buradan attım. Seven Eleven'ın önüne dönerci gelmiş. Oy 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 oy. Yağmur başladı. Hello. Burada böyle kızlar duruyor. Bunlar ne denir? Konsept kafe. Gidiyorsun abi. Ne yapıyorsun? Karşına bir kadın geçiyor eğer erkeksen. Erkeksen de bir kadın. Kadınsan da bir erkek geçiyor. Konuşamadım, yağmurdan kaçmaya çalışıyorum. Bir şeyler içiyorsunuz. Bizdeki pavyon gibi düşünün ya. Konsept kafede diyor. Bizdeki pavyon gibi bir şeyler içiyorsunuz. Yalnızsanız yani, yalnızlar için. Şimdi hostelime geldim. Bunu alırken çocuk video çektirmedi. Bilgisayar var orada bir tane. Sizin aldıklarınızı okutuyor. Daha sonrasında kaç para olduğu yazıyor orada. Siz parayı ya kağıt olarak ya bozuk para olarak atıyorsunuz. Daha sonrasında işte onaylıyorsunuz. Sonra para üstünüzü veriyor. Yani hiç karşı tarafla muhatap olmuyorsunuz. Tamamen bilgisayar üstünden ödeme. Bunu da göstermek istedim ama 7-Eleven'larda bu tarz marketlerde yapmıyorlar. Video çektirmiyorlar. Şimdi biz 4 numaraya çıkacağız. Şunu da kapatalım. Dostumuz da geldi. Videoyu da burada bitireyim arkadaşlar ben. Çok konuştum videoda. Güzel şeylerden bahsettiğimi düşünüyorum. Öğrendiklerimi aktardım. Umarım ilginç gelmiştir, keyif almışsınızdır. Videoyu beğenirseniz, yorum atarsanız ve abone olursanız da çok sevinirim. Adios amigos diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben bunları yiyeceğim. Ödül. Bugünün ödülü. Şemsiye aldı, geri bırakıyor.